Selam devler, Technical Dev kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Cem Yücel. Bu kanalda teknoloji ve yazılım dünyasına ait birçok farklı konuda farklı videolar bulabilirsiniz. Bu videolar sayesinde edineceğiniz bilgilerle geçmişte aldığınız teknik borçlarınızı öderken kişisel gelişiminize ve kariyerinize katkıda bulunabilirsiniz. Bugünün konusu Queue'lar ve topikler. Message Driven sistemlerde kullandığımız bu iki farklı kavramın artıları nelerdir, eksileri nelerdir, neye göre hangisini tercih ederiz, biraz bunlar üzerinde duracağız. Hadi o zaman gelin birlikte incelemeye başlayalım. Gerek iş hayatınızda gerekse kişisel çalışmalarınızda genellikle message driven sistemler, message brokerları gibi kavramların altında duyduğunuz iki kavramdır topik ve queue'lar. Her ne kadar ismen birbirlerinin yerlerine kullanıldığına sıkça tanık olsak da birbirleri yerine kullanılmasının doğru olmadığı, birbirine karıştırılan kavramlardır aynı zamanda. İşte bu kavramlar arasındaki farklılıkların farkında olmak, kendi projelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda doğru olanını tercih etmek için önemli bir adım sayılabilir. Peki ben RabbitMQ mu kullanacağım? Kafka mı tercih etmeliyim? ActiveMQ veya başka bir message broker mı tercih etmeliyim? Projemde ne fark eder ki dediğiniz noktada gerek performans, gerek kaynak tüketimi, gerekse gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz bir fonksiyoneliteye karşı esnekliğinizi korumak açısından tabii ki büyük bir öneme sahip olacaktır buradaki yapacağınız tercihiniz. Dolayısıyla öncelikle bu iki kavram arasındaki farklılıkları ve bu iki kavramı belki derinlemesine öğrenmek bizim için daha önemli olabilir. Gelin çizerek bu konunun üzerine eğilmeye başlayalım. Bildiğiniz üzere queue'lar first in first out, yani ilk girenin ilk çıkış yaptığı veri yapılarıdır. Ben bilirim ki bir numaralı data benim için ilk yazıldıysa her zaman için aynı data ilk sırada tüketilir. 2 numaralı, 3 numaralı datalarda geldiğinde sıralı olarak bu sırayla tüketilmeye devam eder. Bu bana şu noktada bir garanti sağlıyor. Biliyorum ki ben uygulamam içerisinde sıralı ele alınması gereken birçok farklı işlemim olabilir. Bu işlemleri aynı queue içerisine koyduğum takdirde bu sıraların kaybedilmeden tutarlı bir şekilde bu işlemlerin tamamlanmasını garanti altına alabilirim. Benim için queue'lardaki ilk önemli nokta sıralı olması. İkinci nokta, ben biliyorum ki bir numaralı kayıt queue'ya koyulduğunda her zaman bu kayıt bir kereye mahsus queue'dan tüketilir. Her bir push işlemine karşı bir pull işlemi gerçekleşir. Bu bana neyi sağlıyor? Koyduğum işlemlerin evet sıralarının kaybolmayacağını biliyorum ama artık duplike bir şekilde işlenmeyeceğinden de eminim. Ben örneğin birden fazla instance tarafından bu dataların tüketildiği bir sistem kurgulamış olabilirim. Örneğin high availability için veya tamamen scaling amaçlı, hadi şu üçüncüyü silelim. 2 tane instance'ım dataları tüketiyor olabilir. Tükettiğim dataların 2 instance tarafından da birer kez tüketilmesi benim için problem teşkil edecektir. Çünkü veri tabanı üzerinde örneğin ürün yaratmak üzere bir queue diye bir istek gönderildiyse 2 kez aynı ürünün yaratılmasına sebebiyet verebilir. Biliyorum ki queue'dan bir kez koyduğum data bir kez çıkacak. Bu benim için önemli. Queue böyle bir veri yapısı. Örneğin ne dedik? First in first out değil, first in last out bir veri yapısı kullanıyor olsaydım bunun adı ne olurdu? Böyle eski bilgilerimizi bir tazeleyelim. Bunun adı da stack olurdu. Bunu da nerede kullanıyoruz? Genellikle ilk koyduğum en son çıkacaksa, yani gerçekten bir stack şeklinde üst üste bir şeyleri koyarak ilerlediğim bir veri yapısıysa genellikle ofis uygulamalarında hani Redo veya Ando işlemleri vardır ya, bu tarz işlemleri yapabilmek için bu tarz veri yapılarını kullanabilirim. Stack olsaydı da, yani filo olsaydı da bu şekilde ele alıyor olurduk. Queue'ya geri dönelim. İkinci konumda bir kez işleneceğine dair bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Tek işlenir. Benim için en önemli iki nokta bu. Peki ben queue'ları nerelerde kullanırım? Birden fazla amaçla kullanabilirim. Biri asenkroniteyi sağlamak. Örneğin bir uygulamam olsun. E-ticaret uygulaması olsun bu uygulama. Dışarıdan gelen bir isteği arka tarafta, örneğin ürün koleksiyonum olsun. 10.000 tane ürünün olduğu bir koleksiyon ve o 10.000 tane ürünün koleksiyonu kapatılması, yani satıştan kaldırılması üzere işleme alınması gerekiyor. 10.000 tane iş yapılacak özetle. Ben
bu isteğe karşı senkron bir cevap vermeye çalıştığım takdirde 10.000 işlemin 10.000'inde tamamlanması gibi bir şey, yani dolayısıyla çok uzun sürebilecek bir şey haline gelebilir. İyi ihtimalde belki dakikalar, belki saatler mertebesinde cevap verebilirsiniz ama worst case'de timeout limitlerine, yani sunucuların bir request'e maksimum response verebileceğiniz süreleri default olarak genelde 60 saniye olarak tanımlıdır. 60 saniye içerisinde halen cevap veremediyseniz gerek sizin sunucunuz gerekse bu isteği yapan karşı sunucu tarafında bu istekler drop edilebilir. Bu kez işlemin gerçekten tamamlanıp tamamlanamadığı gibi farklı şeyleri ele almak zorunda da kalabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki asenkroniteden yoksunluk sizi ele almak zorunda kalacağınız bir yavaşlık, iki tutarlılık gibi birçok farklı problemi düşünmeye zorlayacaktır. Ben ne yaparım? Bu 10.000 tane işlemim var. Tamam, çok güzel. 10.000 tane işlemin sıralı olarak hangi sırada yapılması gerektiğiyle ilgili buraya 10.000 tane kaydı atabilirim. Ve o 10.000 kaydı atar atmaz asenkron bir şekilde tamam, senin işlemini ele aldım. Tamamlanması ile ilgili örneğin ayrı bir endpoint açtığımı ve buradaki dönerken şu ID'li işlem grubu için diyelim ki 523 nokta nolu ID'li işlem grubunun son durumu ne diye 1 dakika 5 dakika sonra sorulduğunda işte 5627. kayıt işleniyor, %2'lik hata payıyla çalışıyor gibi farklı bilgileri sunabileceğiniz bu asenkroniteyi destekleyecek sistem kurgulayabilirsiniz. Birinci en yoğun kullanım alanı asenkronite. Başka ne amaçla kullanabilirim? Gelen bir işin yükünü dağıtmak için kullanabilirim. Bakın yine burada az önce çizdiğimiz kurgudan devam edelim. 2 tane instance artık bu 10.000 tane kaydı işleyebilmeye başladı. Ben bu sayede belki yarı yarıya daha hızlı bir şekilde bu konuyu ele alabileceğim. Burada computation power'ı daha efektif kullanmak için olabilir. Scaling amacıyla olabilir. Birçok farklı sebeple farklı noktalara yükü dağıtmak amacıyla yine queue'ları kullanabilirim. Üçüncü ne amaçla kullanabilirim? Queue'ların üzerinde farklı yapılandırmalar mevcuttur. Gidersiniz siz buraya dersiniz ki saniyede ya da birim zamanda 25 tane kayıt tüketsin. Bu sayede buradaki queue'yu dinleyen, listener'larıyla dinleyen consumer'ların bir datayı tüketme hızını garanti altına alarak burada olası bir overload durumunun önüne geçme gibi bir şansınız olabilir. Çünkü arka tarafta evet bunu tüketti ama belki kendisi de farklı birden fazla işlem yapıyor olacak. Buna göre başka sistemlerin üzerinde farklı side effect'ler oluşturuyor olabilirsiniz. Yani siz bir tane işlem yapmak üzere bunu tüketmiş olabilirsiniz ama arka tarafta bu zincirleme çok daha fazla bir işlem yüküne sebebiyet veriyor olabilir ve orada da farklı gap'ler oluşuyor olabilir. Farklı darboğazlar oluşuyor olabilir. İşte bunları yönetebilmek için de hızlı dengeleyebilmek için de queue'ları kullanabiliriz. Peki queue'lar bunlar. Bu arada başka birçok amaçla da kullanılabilir. Topic ne ola ki? Bakın topikler yine benim için first in first out çalışan bir sistem. Burayla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yine sıralı olarak tüketmemizi garanti altına alan bir sistem. Fakat tüketimle ilgili konuya yaklaşımımız biraz değişiyor artık. Yani demeye çalıştığım şu. Ben örneğin bir e-ticaret uygulaması olayım ve order'ın yaratıldığı, yani siparişin yaratıldığı anda ben buraya bir işte order created event'i fırlatmış olayım. Ben biliyorum ki bir sipariş oluşturulduğu anda arka tarafta yapılması gereken birbirinden bağımsız birçok farklı iş grubu var. İşte bunun kargoya yazılması gerekiyor olabilir. Bunun siparişin içerisindeki ürünlerin stoklarının azaltılması gerekiyor olabilir. Veya birçok farklı şey olabilir. Dolayısıyla ben bu eventimden birden fazla dinleyenin faydalanmasını veya dinleyen grubunun faydalanmasını garanti altına almak istiyor olabilirim. İşte bu yapıya biz topic ismini veriyoruz. Queue'lar bir producer consumer modelidir. Yani bir request response modelinin bir parçasıdır. Bir request queue'ya gönderilir. O başka bir tarafından, bir nokta tarafından consume edilir. Tüketilen bu data bir response oluşturabilir ve oluşan response bu datayı en başta gönderen producer'a tekrar response olarak gönderilebilir. Queue'nun asıl kullanım amacı daha çok bu şekildedir. Topikler ise artık konu producer consumer'dan pub sub modele dönüşüyor arkadaşlar. Pub sub publisher subscriber modelde de yine bir publisher'ınız, bir data paylaşanınız var.
Fakat konu biraz daha event driven bir programming örneğine dönmeye başlıyor. Niçin? Çünkü bir datayı koyduğu anda publisher, subscriber'la kim olduğundan, onun ne response döneceğinden başka bir şeyle ilgilenmez. Şöyle bir şey olabilir günün sonunda. Subscriber bu datayı alabilir ve kendisi bir event gönderebilir ama o anda artık burası da bir publisher'dır. Bunu dinleyen başka yerlerde kendi subscriber'larıdır. Yani gönderilen event'e karşılık bir cevap değildir bu. Çünkü zaten event tamamlanmış bir işlemi temsil eder. Order created. Her zaman eventleri ne yapıyoruz? Geçmiş zamanlı bir çekimle çekiyoruz. Oradaki ed, created'ın o şekilde yazılmasının sebebi bu. Dolayısıyla ben artık bu subscriber'larımın ne yaptığında ilgilenmekten ziyade, evet, farklı gruplar var. Bu farklı gruplardan haberdar olan bir topik var ve bu gruplara bir kez, her birinin bir kez bu datayı tüketebilmesi üzere sunuyor. Bakın, her gruba bir kez ama koyduğunuz, yani publisher tarafından koyulan data bir kez koyulmasına rağmen her bir grup tarafından bir kez okunuyor. Yani bu birden fazla okunacağı anlamına geliyor. Bu ne demek? Ben order created demiş olabilirim. Buraya örneğin 1, 2, 3 nolu orderlar koyuldu. Buraya da 1, 2, 3'ü göndereceğim anda örneğin burası bir sebepten crash oldu. O sırada işte burası shipment olsun. Burası ne demiştik az önce? Stock demiştik. Stock olsun. Stock instance'ları bir sebepten daha ne oldu? Shipment 5, 6, 7 dataları tüketmeye devam ediyor. İşte stock okuyamadığı data noktasında kalır ve topic buranın nerede kaldığını, burası tekrar up olduğu takdirde kaçtan devam etmesi gerektiğini bilir. Bu tarz bir şeyi yönetmek zorunda kalır. Queue'dan en temel farklılıkları da aslında bu noktalardadır. Şimdi özetleyecek olursak, Queue'lar benim için request response modeli implement etmek için mükemmel bir araç. Topikler ise daha event driven sistemlerde birden fazla consumer'ın olduğu ya da işte subscriber'ın olduğu durumları yönetmek için daha iyi birer avantaj. Şimdi RabbitMQ, ActiveMQ baktığınızda bunların isimlerinin içerisinde Q kelimesini görüyorsunuz. Bu size bunların birer Q implementasyonu olduğu noktasında bir ipucu verecektir. İşte en bilinen topik implementasyonlarından biri Kafka. Aklınızda muhtemelen şu tarz sorular oluşuyor olabilir. Tamam, güzel de ben az önceki bahsettiğiniz subscriber grup örneğini ya da consumer group örneğini ben RabbitMQ'da da yapabiliyorum. Madem hani bunlar farklı şeylerdi, nasıl böyle oluyor? İşte arka tarafta MQ implementasyonu olduğu için bu tarz bir ihtiyacı karşılayabilmek için RabbitMQ Exchange ismi verilen farklı yapılar kullanıyor. Tabi burada exchange'ler dörde ayrılıyor eğer custom bir exchange yazmadıysanız ve onların sınırlarıyla çevrelenmiş oluyorsunuz. Oradaki sınırlara göre davranmak zorunda kalıyorsunuz ve günün sonunda burada çok yoğun datanın olduğu noktada ekstra bir exchange katmanının da varlığı sizin execution power'ınızı tüketen, sizi yavaşlatan birer durum olmaya başlıyor. Dolayısıyla projelerdeki ihtiyaçlarınıza göre ihtiyacınızın ne olduğunun farkında olup queue ya da topic, buna göre yapacağınız tercihler size hem oradaki kaynaklarınızı optimize kullanmanızı, daha performanslı çalışmanızı ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlarınıza karşılık daha esnek kalabilmenizi sağlayacaktır. Bugün queue'lar ve topikler üzerine konuştuk. Request Response modelinin uzantısı olan queue'ların nasıl çalıştığını ve nerelerde kullanılabileceğini, Publisher Subscriber modele yakın olan topiklerin ise keza nasıl çalıştığını ve nerelerde kullanabileceğini gerçek hayat örnekleri üzerinden örneklendirmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve çevrenizde paylaşırsanız sevinirim. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın devler, borç yiğidin kamçısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.